geldi. Artık hepimiz stüdyolara kapandık. Bu izlemiş olduğunuz Ekincik köy ürünlerinin bal reklam videosunun sahne arkasını, yani bu videoyu nasıl yaptığımı size bu videoda göstereceğim. Beni Instagram üzerinden takip edenler bilir, yaklaşık 2-3 haftadır evimiz ürünlerle doluydu. Yaklaşık 1000 adet falan ürün evde, ofisimizde ve çekim için hazırdı. Biz bu ürünlerin hem beyaz arka plan hem de kendi internet sitelerine ve sosyal medyalarına eklemek için dizayn fotoğraflarını çektik. Son kalan işlem ise bu ikinci köy ürünleri için bir tane güzel bir video hazırlamak. Bana yeteri miktarda bal bırakmalarını istedim ki bu çekimi rahatlıkla yapabileyim. Yani bal konusunda sıkıntı çekmeyeyim. Diyelim ki 5 kavanoz bal ziyan ettim. Bu benim için sorun olmamalı. Elimde yeteri kadar bal olmalı. Görmüş olduğunuz üzere evimiz hala nitekim bal kaynıyor. Her yerde bal var. Tabii ki bunları kullanarak çekimleri yapacağız. Çam balının çekimini yapmak için şimdi dışarıya gidip birkaç prop, yani aksesuar bulmam gerekiyor. Bunun için de çam balını çekiyorsak gidip bir çam ağacı bulmalıyım. Onun üstündeki kozalakları almalıyım. Kozalak haricinde belki çam yapraklarını toplayabilirim. Ve şu anda her yerde begonvil ağaçlarının çok güzel renkli çiçekleri var. Onlardan gidip birkaç sağdan soldan çırpabilirsem belki ilk sahnedeki görüntüm hallolmuş olur. Evet, onun dışında YouTube üzerinde belirli bir izleyici kitlesi oluşturduk şu anda. Fotoğraf, video üzerine yapılan konularla alakalı. Bana ulaşan çok arkadaşım var sosyal medya ve YouTube üzerinden ve teşekkür eden çok arkadaşım var. Ben de size buradan teşekkür etmek istiyorum. Elimden geldiğince size bir şeyler öğretmeye, göstermeye, bu çekimlerin ne tarz bir ortamda, ne tarz tekniklerle yapıldığını göstermeye çalışıyorum. Ve bunu yaparken de çok böyle hani profesyonel bir modda değil de daha ben sizden biriymişim gibi anlatmaya çalışıyorum ki zaten öyle. Sizden farklı yaptığım hiçbir şey yok. Siz de eminim ki bu tarz düşünüp bir şeylere hevesle yaklaşıp o hevesinizden vazgeçmezseniz inanıyorum ki bu işe sıfırdan başlayıp en geç 2 yıl içinde siz de hem kendinize bir meslek edinip hem de bu tarz çekimler yapmaya başlayabilirsiniz diyorum. Şimdi GoPro'muzu kafamıza takalım ve gidip çiçek toplayalım. Zaten her yer çam ağacı. Yere düşmüş bir sürü kozalak var. Bu kozalaklardan bayağı bir toplayacağım. Onun dışında çam ağaçlarının dallarından, dikenlerinden biraz keseceğim. Çiçek ve yaprak toplama işlemimiz tamamlandı. Şimdi ilk görüntümüzü almaya geçebiliriz. Evet, şimdi ilk sahnemizi alırken arka planda görmüş olduğunuz üzere siyah bir perde astım. Onun dışında birlikte toplamış olduğumuz buradaki yapraklar ve çiçekleri de arka plan olarak oraya koydum. Bu tahtayı tamamen kendim yaptım. Bunları birleştirdim. Gayet güzel, doğal bir ortam oluyor bunları bu şekilde koyarsak. Özellikle bal vesaire çekiminde. Burada bir tane ana ışığımız var. Arka tarafı aydınlatmak için bir diğer ışığımız. Gene aynı seriden SL 60 Watt. Burada özellikle benim kullandığım zımbırtı döner sehpa. Çekimini yapmış olduğumuz malzemeyi bunun üstüne koyduğumuz zaman, bunu açtığımız zaman bu zımbırtı kendi etrafında dönmeye başlıyor. Baktığımız zaman şu alt tarafta gördüğünüz gibi gene bu Lazy Suzu'nun siyahlığı gözüküyor. Tabii bu bizim istemediğimiz bir şeydi. Bunu düzeltmek için ne yaptım? Basitçe birlikte toplamış olduğumuz yaprakları tam ön tarafına gelecek şekilde dizdim bu şekilde ve ondan sonra ürünü
Lazy Suzu'nun üzerine koydum. Şimdi bu birinci aşamaydı. Görmüş olduğunuz üzere bu siyahlık nitekim kayboldu. Bunu biraz daha yukarı kaldırabiliriz. O siyahlığın yerine bizim koymuş olduğumuz şu çam yaprakları orada kaldı. Tabii ki görüntü şu anda bir tık daha güzel. Tabii onun dışında arka taraf ışıklandırması, yani biraz daha böyle görüntüyü güzel olması için burada benim kullanmış olduğum Aputure'ın MC ufak bir ışık serisi var. Bu ışığı siz istediğiniz renge çevirebiliyorsunuz ve bu tarz çekimlerde arka tarafa güzel bir renklendirme yapmak için kullanabiliyorsunuz. Bunu da ben şu şekilde turuncu bir renk yapıp buranın altına yerleştirdim. Ve ekranda görmüş olduğunuz üzere şu bölge biraz daha turuncumsu. Daha böyle farklı, güzel bir renge büründü. Kullandığımız ürüne bakarsak ürün birazcık soluk ve mat duruyor. Gördüğünüz üzere bir de bal olduğu için ve cam kavanozda olduğu için bir tık daha canlandırmak için şöyle kamera üstünü için kullandığımız bir ışık kullandım. Ve arka tarafından bu ışığı ürüne doğru yansıttım. Tabii ki bunun ayarlamasını bir tık yapmanız gerekiyor. Şöyle baktığınız zaman ürün bir tık daha öne çıktı ve görselliği bir tık daha güzelleşti. Fakat kavanozun alt tarafına baktığınız zaman orada bu ışığın yansıması kavanozun önünden ve görüntümüze tabii ki dahil oldu. Bunu önlemek için de normal bildiğimiz bir tane bant alıp kavanozun alt tarafına yapıştırdım. Bunu yaptıktan sonra ne oldu? Oradaki bu yansıma kayboldu. Görmüş olduğunuz üzere. Bu ışığımız normalde çok kuvvetliydi. Bunu da önlemek için aynı banttan tekrardan ışığımızın üstüne koydum. Ve bunu da bu şekilde arka tarafa verdim. Ve şu an çekimimizi bu şekilde gerçekleştirdik. Ve evet, ilk sahnemizi bu şekilde 1, 2, 3, 4 ışık kullanarak almaya çalıştık. Güzel dekorasyonumuzla. Açılış sahnesini bu şekilde aldık. Buna hero shot deniliyor. Çünkü en başta açılış için kullandığınız ürünü tamamen böyle görselliğiyle ne olduğunu belirtmeniz gerekiyor. İkinci sahnelerde ise biraz daha balın akışı, böyle bir tarz egzantrik, daha farklı görüntüler alarak videoyu o şekilde devam ettirip en sonda tekrardan bir hero shot daha alıp 15-20 saniyelik bir videoyla olayı bitirmemiz gerekiyor. İlk sahnemizi bu şekilde aldık. Şimdi ikinci sahnenin prodüksiyonunu yapmaya başlayacağız. Evet, dördüncü sahneye geçtiğimizde birkaç ışık ayarı yapmam gerekiyordu. Çünkü balın bu kavanozdan veya bir cam kaseden çıkış anını göstermek istedim. Fakat ışıklarla ilgili bir problem yaşadığım için, çünkü bir ışığım sağda bir ışığım soldaydı. Bu nedenle aslında ışığın tepeden gelmesi gerektiğini düşündüm. Ve tavanda bir delik açıp ışıklardan bir tanesini tavana asmaya karar verdim. Ve bu sahnenin alt setup'ı içinde evde bulduğum bu reflektif kesme tahtasını kullandım. Bunun ortasına hoş gözükebileceğine inandığım bir tane güveç, onun yanına da kahvaltıda yediğimiz zeytin, işte kızarmış ekmek, biber, domates gibi şeyleri ilave ederek bu görüntünün daha güzel olmasını sağlamaya çalıştım. Tabii ki bunu yaparken
bu seti yaklaşık 5, 10, 20 kere değiştirmem gerekti. En güzel sahneyi bulana kadar. Bulduktan sonra da balın kalkış aşamasını almış bulundum. Süreçte birazcık zorlandım. Çok vakit kaybettim. Niye? Çünkü ışığın tepeden gelmesi gerekiyordu bu sahnenin güzel olması için. Bunun için yukarıda bir delik açtım. Softbox'ımı yukarı astım. Bu şekilde bu sahneyi aldık. Tabi bunu da çok fazla değiştirerek yaptık. İşte peynirin yeri değişti. Önceden çay yoktu. Ekmeği sonradan kızarttık. Hatta en başında balı sadece kendi başına çekmeye çalıştık ama tam istediğimiz gibi olmadı. O yüzden bu setup'ı kurduktan sonra aldığımız görüntü daha güzel oldu. Şimdi bir diğer sahnemize geçeceğiz. Muhtemelen gene Pro Lens'le aynı sahnenin daha yakından makro lens olarak çekilmiş bir görüntüsünü almaya çalışacağım. Ondan sonra muhtemelen bir iki görüntü daha alıp en son Hero Shot için bir tane daha setup hazırlayacağım ve videoyu orada bitirmiş olacağım. Ve sondan bir önceki sahnemizde balın ekmeğe sürülme sahnesini almak istedik ve böyle bir şey ortaya çıktı. Son sahnemizi de aldık. Kapanış sahnesi. Dediğimiz gibi Hero Shot. Bu sadece setup'ı kurmak için yaklaşık bir muhtemelen 2 saatimizi falan harcadık. Ama sonucunda güzel olduğuna inandığım bir setup ortaya çıktı. Bu çöpten bulduğum bir kuş kafesiydi. Onun etrafına gene kendi bulduğumuz çiçekleri ve çam ağacının yapraklarını, kozalaklarını, İşte gene aynı şekilde ormanda bulduğum odunu bu şekilde setup'ımızı yerleştirdik. Onun arkasında birazcık renk katsın diye tuz taşı mı diyorlar buna? Öyle bir şey. Evde 2 tane vardı. Bunu en arkaya koyup arkayı biraz renklendirmek istedim. Burada görmüş olduğunuz üzere onun üstünden bu sefer pembe bir ışık verdim. Gene MC Aputure'un ışığını kullanarak. Tek ışık kullandım. Sadece bu büyük ana ışığı kullandım. Yukarıdakini kapattım. Biraz daha aromatik bir görüntü olsun diye. Görüntüyü slider'la aldım. Önce kavanozu netledim. Ondan sonra içeriden başlayıp dışarıya doğru geldim. Ve en son kavanozu netlediğimizde de Kira buradaki yaprakları buradan attı. Ve bunu attıktan sonra kaynanam sağ olsun bana böyle bir zımbırtı getirmişti. Normalde serinlemek için. Kendisi Marmaris'e geldiğinde pişiyor tabii ki. Bunu açtığımız zaman bu zımbırtı buradan hava veriyor. İki tarafına böyle açtım. Yapraklar çok çabuk düşmeden biraz havada süzülmesini istedim. Ve çok da güzel işimize yaradı. Ve son sahnemizi de bu şekilde almış olduk. Yaklaşık 2,5-3 saatin içinde yaklaşık 3 günlük bir çekim oldu. Ama yaptığımız çekime değdi diyebiliriz.
Böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umuyorum ki videoyu beğenmişsinizdir ve nitekim bu tarz çekimlerin eğer takipçisiyseniz, yani bu tarz çekimlerin nasıl yapıldığını seviyorsanız, bu tarz çekimler yapmaya çalışıyorsanız lütfen kanalıma abone olup bu videoya like atmayı unutmayın. Ayrıca benim için görüşleriniz önemli. Videoya iyi kötü yorum bırakırsanız ve özel sorularınız için de beni Instagram'dan takip ederseniz çok mutlu olurum. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ben Gökhan Karakaş. Bye.